540 Poligon kanalından herkese merhaba. Geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığımız korku oyunlarına bu yılda devam ediyoruz. 2025 yılı itibariyle çıkması planlanan 5 adet oyuna göz atacağız. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan oyunları tanımaya başlayalım. İlk oyunumuz Chronos The New Dawn. Yayımcılığını ve yapımcılığını Silent Hill 2 Remake ile hatırı sayılır bir başarı elde etmiş olan Bloober Team üstleniyor. Traveler yani gezgin olarak adlandırılan distopik bir gelecekten gelip 1980'ler Polonya'sına zaman yolculuğu yapmış bir karakteri kontrol ettiğimiz oyun, üçüncü kişi görünümüne sahip hayatta kalma korku macera türünde bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, zaman mekaniğini temel oyun sistemlerinden biri haline getirirken zamanı manipüle edebilmemizin yanı sıra öldürdüğümüz mutasyona uğramış düşmanları da yakmamız gerek. Aksi durumda zamanla diğer yaratıklarla birleşerek daha da güçlü bir versiyonu ile karşımıza geliyor. Chronos The New Dawn, atmosfer ve oyun içi mekanikler açısından Dead Space'i kendine örnek almakta. Oyunda ateşli silahlar, yakın dövüş, kaynak toplama, envanter yönetimi hatta silah geliştirmeleri de aynen kullanılacak. Yapımın 2025 yılının 3. ya da 4. çeyreğinde bilgisayar ve konsollar için çıkış yapacağı belirtiliyor. You almost fried there. Good thing I was around. Traveler. Sıradaki yapımımız, platform severlerin çok iyi bildiği The Little Nightmares serisinin yapımcısı Tarsier Studio'dan gelen Reanimal. Yayımcılığını THQ Nordic'in üstlendiği 2.5D korku macera puzzle platform türündeki yapım, bir erkek ve bir kız kardeşin kaybolan 3 arkadaşını aramak için yola koyulduğu korku dolu bir adada geçecek. Bir yandan engelleri aşmak için aklımızı kullanırken, diğer yandan ise mutasyona uğramış envai çeşit bildiğimiz hayvanlara benzeyen düşmanlarla baş etmek zorunda kalacağız. Oyunun mekanikleri ve atmosferi Little Nightmares ile benzerlik gösterse de karada ve denizde geçen bol koşturmaca, gizlilik ve nesnelerle etkileşim, klostrofobik ortamlar ve tabii ki bulmacalar ile bezenmiş dop dolu bir yapım karşımızda olacak. Hem tekli hem de bir arkadaşımız ile co-op oynayabileceğimiz yapım bizlere korku dolu ve bir o kadar da eğlenceli bir macera sunacak gibi görünüyor. Oyunun 2025 yılı bitmeden PC ve konsollar için çıkması bekleniyor. Sıradaki yapımımız çokça eleştirilere maruz kalan EEL. İlk teaserları gösterildiği dönemden bu yana defalarca sahte olduğu üzerinde neredeyse fikir birliğine varılan yapım, nihayetinde geçtiğimiz haftalarda resmi bir duyuruda bulunarak yeni bir oyun içi fragman ile karşımıza geldi. Oyunun geliştirici koltuğunda Tim Cloud otururken, yayıncılığını da Atomic Heart adlı oyunun yaratıcılarından Moonfish Powerhouse üstleniyor. Yapım hakkında çok bir bilgi bulunmasa da terk edilmiş gizemli bir araştırma üstünde geçeceği ve Aberration yani sapma bozulma olarak çevirebileceğimiz isimdeki mutant yaratıklarla yüzleşeceğimiz paylaşılan bilgiler arasında. Bu enfeksiyon kurbanları grotesk mutasyona uğramış yaratıklara dönüştürüyor. Çoğu zaman bedenler can çekişir halde hala hareket ediyor. Oyunun en rahatsız edici yönü de bu. Düşmanlarımız aslında hala insanlığın izlerini taşıyor. Birinci şahıs hayatta kalma korku türünü temsil eden yapımda, aksiyon ve korku öğeleri bir arada bulunurken yüksek seviyede gerçekçilik ve deneyim vaat ediliyor. Yapımın çıkış tarihi tam belli olmasa da 2025 yılı içerisinde çıkarılması planlanıyor. Sıradaki oyunumuz birçok kişinin adını çok iyi bildiği Silent Hill'ın yeni oyunu Silent Hill F. Silent Hill F'in hikayesi bugüne kadarki Silent Hill oyunlarından epey farklı bir döneme ve mekana taşınıyor. Konami'nin resmi açıklamalarına göre oyun 1960'lar Japonya'sında kurgusal Ebisu-gaoka köyünde geçiyor. Shimizu Hinako adındaki bir kızı yöneteceğimiz oyunda toplumsal dışlanmışlık, suçluluk duygusu ve bilinçaltının kabusa dönüşmesi gibi Silent Hill serisinin temel temaları korunuyor.
Karakterimiz lise çağında yalnız ve arkadaş çevresinden dışlanan bir kız olarak karşımıza çıkıyor. Ve onunla çıktığımız yolculukta kasabada bir anda kırmızı çiçek benzeri parazitlerin yayılmasıyla başlayan doğaüstü olaylara tanık oluyoruz. Söylenilenlere göre Silent Hill evreninde Otherworld olarak tanımlanan Silent Hill'in o paslı metallerden oluşan yapısı Silent Hill F'de yerini parazitik bitki örtüsü ve çiçek dokularına bırakacak. Bu boyuta geçtiğimizde karşımızda yine grotesk yaratıklar, parazite yakalanmış tamamen bitki formunda düşmanlar da görebileceğiz. Silent Hill F'in PC ve konsollar için çıkış tarihi Eylül 2025 olarak belirtiliyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Son olarak bahsedeceğimiz oyun, uzun süredir beklediğimiz Tormented Souls adlı oyunun ikincisi. Tormented Souls 2'de önceki oyunun kahramanı olan Caroline Walker, Wildburger Hastanesi'ndeki kabus sonrası sakin bir hayat ararken küçük kardeşi Anna gizemli bir hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Caroline, Anna'yı bu rahatsızlıktan kurtarmak için Şili'nin güneyindeki Puerto Miller adlı uzak bir kasabaya ve orada bulunan gizli bir kliniğe yöneliyor. Çok geçmeden klinik personelinin arkasında karanlık sırların gizlendiği gizli bir tarikat olduğu anlaşılıyor ve karakterimiz yeni bir kabusun içine çekiliyor. Oyun, mekanik olarak klasik sabit kamera ve tank kontrolleri korurken aynı zamanda Assisted Mod ile daha modern bir deneyim de sunacak. Çivi tabancası ve testere gibi ilk oyundan aşina olduğumuz derme çatma silahların yanı sıra bazı ateşli silahlar da yer alacak. Ortam tabanlı karmaşık bulmacaların da yer aldığı yapımda zırhlı ve bıçaklı yaratıklara kadar yeni tür düşmanlarla da karşılaşacağız. Tormented Souls 2'nin tam çıkış tarihi belli olmamakla birlikte 2025 yılı içerisinde PC ve konsollar için piyasaya sürülmesi bekleniyor. İçeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.